Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de şöyle. Hanımlar çok güzel, çok şık, çok kolay bir model. Bot patik tarzında böyle bir model yaptım. Patiğimizin tabanı, topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. Ardından şu ön bölümü ve yanları, tabanı ve topuğumuzu yaparak patiğimizi tamamlayacağız. Hanımlar, patiğin şu kenar bölümlerinde misinalı şiş kullanılabilir. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şu şekilde yedek şişler kullanacağım. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler hanımlar, bakın şurada modellerimiz var. Şuraya bir model daha fazla kurabilir. Şu ajurlu modellerden. Daha küçük yapmak isteyenler de buraya bir model eksik yapabilir. Başlangıç sayıları tamamen aynı olacak. Patiğimize bilek kısmından başlıyorum hanımlar. 57 ilmek olarak bu şekilde 57 adet ilmeğimizi atacağız. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 57 ilmek tamamlayıp gelelim. 57 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım. Patiğimizin bilek bölümünde bir düz bir ters lastik uygulaması yapıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir düz, bir 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 ters. Bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi bir düz bir ters lastik uygulamasını arka yüzde bir sıra yaptık. Şimdi ön yüzde lastiğimizde ikinci sıradayız. Hanımlar, kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın, ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 2 sıra tamamlamış olacağız. Arka yüzde de yine aynı işlemi yapacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir düz, bir ters. Böylece 3 sıra olacak. Ön yüzde devam edeceğiz. 4. Arka yüzde devam edeceğiz. 5. Ta ki biz bu işlemi hanımlar burada 15 sıra olana kadar devam edeceğiz. Patiğimizin bu bilek bölümüne ben 15 sıra lastik ördüm. Dileyen buraya birkaç sıra daha fazla örebilir. Daha çok böyle çorap tarzı olsun istiyorsanız birkaç sıra lastik daha örebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu boğaz kısmını tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 15 sıra lastiğimi ördüm ve geldim bilek bölümünü tamamladım. Şimdi patiğimizin şu bilek bölümündeki modelimizi yapacağız. Burada toplamda 3 tane modelimiz var. Hemen modelin başında ve sonunda 3'er ilmek haroşamız olacak hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öncelikle kenar ilmeğimden sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi haroşa, yani düz olarak ördüm. Şimdi buraya 3 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3. 3 ilmek ters ördüm. Şimdi modelimizi yapıyoruz hanımlar. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Sağa doğru kesim yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi ortaya ajurumuzu yapacağız. İpimi şişime doladım. 1 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Ve burada da hanımlar sola doğru kesim yapacağız. Yani öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Evet, modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi model aralarına 6 ilmek ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4,
5, 6 ilmek ters ördüm. İlk modeliyle aynı şekilde ikinciyi yapacağım. Öncelikle öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne bırakıp ikisini kestim. Sağa doğru kesim yaptım. Yanına 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Yani ajur yaptım. 1 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ardından da öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yaptım. İkinci modeli de yaptık hanımlar. Ön yüzde şimdi bu modelimizin birinci sırasıydı. Tekrar model arasına 6 ilmek ters örüyorum. Şu 3. ters ilmeğim 4, 5 ve 6. Şöyle 6. Şimdi 3. modelimi yapacağım. Yine öndeki 2 ilmeği alıp sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilkin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Ardından 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Buraya hanımlar bir artırma yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Artırma yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm yine. Ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen yanına buraya da bakın ilk başta 3 ilmek ters örmüştük. Modelden hemen önce buraya da 3 ilmek tersimi örüyorum. Ve kalan son 3 haroşa ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde modelin birinci sırasını yaptık hanımlar. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde modelde ikinci sıradayız. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğimden sonra ikinci ve üçüncü haroşamı düz ördüm. Bakın hemen önde 3 düz ilmek var sırada. Buradaki düz ilmekleri düz örüyorum. Ön yüzde ters ördüğümüz ilmekler arka yüzde düz örülüyor. Aradaki model yaptığımız ilmekleri ters öreceğiz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek ters ördüm. Bakın önde 6 ilmek düz var. 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 11 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 ilmek düz. 2, 3, 4, 5, 6. Yine 11 ilmek ters örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın hemen yanında 3 ilmek düzüm var. Son 3 haroşa ilmeğim. Bunları da düz olarak örüyorum. Arka yüzde modelin ikinci sırasını tamamladık. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2. ve 3. haroşamı örüyorum. Şimdi modelden önce burada 3 ters vardı. Şimdi buraya 2 tane ters öreceğim. 1, 2. 2 tane ters ördüm. Bakın burada bir ters bir de önünde düz ilmek var. Düz ilmeğimi ters ilmeğimin önüne şöyle getiriyorum. Önüne bıraktım. Bu 2 ilmeği keserek örüyorum. Bakın sağa doğru kesim yaptım. Bu şekilde. 2 ters ördükten sonra sağa doğru kesimimizi yaptık hanımlar. Bu şekil. 3 ilmek düz öreceğim. Kesimden sonra 1, 2 ve 3. Şimdi ajurumu yapıyorum. Ajur aralarında 3 ilmeğim var artık. 1, 2, 3. Ajurumuz V şeklinde açılıyor. Tekrardan ajurumu yapıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 2, 3. Ve öndeki 2 ilmeği sola doğru kesim yapıyorum. Bakın bir düz bir de ters ilmeğim var. İkisini keserek ördüm. Şimdi model aralarında 4 ilmek tersimiz kaldı. 4 ters öreceğim. 1, 2, 3, 4. İkinci modeli yapacağım. Şu düz ilmeğimi ters ilmeğimin önüne getiriyorum. Sağa doğru kesim yaptım. 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Ajurumu yapıyorum. 3 ilmek örüyorum. Tekrar ajurumu yaptım. Yine 3 ilmek örüyorum. Ve bu bir düz hemen yanında da bir ters ilmeğim var. İkisini keserek ördüm. Sola doğru kesim yaptım. Yine model arasına hanımlar 4 ilmek ters örüyorum. 3 ve 4. Üçüncü modeli yapacağım. Bu düz ilmeğimi tersin önüne getirdim. İkisini sağa doğru kesiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Ajur yaptım. 3 ilmek düz.
Ajurumu yaptım. Yine 3 ilmek düz ve öndeki bir düz ve hemen solundaki ters ilmeğin ikisini keserek ördüm. Yanına 2 ilmek tersimi örüyorum. Kalan 3 ilmeğim haroşa. Ön yüzde 3. sıramızı yaptık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelimizde 4. sıramız, yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimden sonra 2. ve 3. haroşamı düz örüyorum. Bu defa hemen yanında 2 ilmek düzüm var. 1, 2. Aradaki modelli ilmeklerimizi ters öreceğiz. Yani 13 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ters ördüm. Model aralarında 4'er ilmek düz örüyorum arka yüzde. 3, 4. Tekrar 13 tane ters öreceğiz. Zaten ilmeklerin yeri belli. Tek tek saymaya da gerek yok. Düzleri düz, tersleri ters olarak arka yüzde örüyoruz. Arkada model kurulumu yapmıyoruz. 4 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrardan aradaki ters ilmeklerimi ters örüyorum. 13 ilmek tersimizi örüyoruz. Bakın hemen önde 2 ilmek düzümüz var. Yeri belli zaten. 2 tane düz örüyorum. Ve kalan son 3 haroşam da düz olarak örülüyor. Arka yüzde 4. sırayı tamamladım hanımlar. Ön yüzde modelimizde 5. sıradayım. 5. sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2. ve 3. haroşamı ördüm. Bu defa buraya 1 ilmek ters öreceğim. Yine kesimimizi yapacağız hanımlar. Bakın bir ters ilmeğim var, bir de düz. Düz ilmeğimi ters ilmeğin önüne getirip ikisini sağa doğru kesim yaptım. Şimdi 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Ajurumuz yine V şeklinde açılıyor. İpimi şişime doladım. Bu defa arada 5 ilmek var. 1, 2, 3, 4, 5 ilmekten sonra tekrar ajurumu yaptım. Yanına 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Bakın buradaki düz ilmek ile solundaki ters ilmeği kesiyorum. Artık model aralarında 2 tane tersimiz kaldı. 2 tersimi ördüm. Hemen ikinci modeli yapacağım. Bu ters ilmekle düz ilmek var. Düzü tersin önüne getirip ikisini kestim. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Bakın yine ajurumu yaptım. 5 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5. Tekrardan ajurumu yaptım. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Ve öndeki bir düz ile yanındaki bir tersi alıp ikisini keserek ördüm. Arada 2 tersim var. Şimdi tekrardan modelimizi yapacağız. 3. modeli. Düz ilmeği tersin önüne getirerek sağa doğru kestim. 3 ilmek örüyorum. Artırma yaptım. 5 ilmek örüyorum. 4, 5. Tekrar artırma yaptım. 3 ilmek düz ördükten sonra bir düz ilmeği ve hemen yanındaki ters ilmeği alıp ikisini kestim. Bu defa yanda bir ters kaldı. Tersimi ördükten sonra kalan 3 haroşamı düz ördüm. Ön yüzde 5. sıramızı tamamladık hanımlar. Geri döndük. Arka yüzde modelde 6. sıradayız. Bu sıramızda yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. haroşamı düz ördüm. Bakın burada bir düz ilmek var yanında, hemen düz örüyorum. Bu defa modelimizin 15 ilmeği var. 15 ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 ters ördüm. Bu defa aralarda 2'şer tane düzümüz var. Tekrar 15 ters. İlmeklerin yeri belli, saymadan gidiyorum. Düz ilmekler düz, tersler ters örülüyor arka yüzde. Modelimizin arka yüzde 6. sırası bu şekilde. Hemen 2 düzümü örüyorum. 15 ilmek tersim var. Evet, 15 tersimi ördüm. Yanda bir ilmek düzüm kaldı burada. Bir düzümü ördükten sonra kalan 3 haroşam düz örülüyor. Evet, şimdi ön yüzde modelde 7. sıradayız hanımlar.
Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ve üçüncü haroşamı ördüm. Şimdi burada bir ters ilmek kaldı. Şu bir düz ilmeğimi bu tersin önüne getiriyorum. İkisini kestim. Yanına 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Bakın hanımlar, şimdi 1, 2, 3, dördüncü ve sonuncu ajurumuzu açacağız. İpimi şişime doladım. Bu defa araya 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine ipimi şişime doladım. 3 ilmek düz öreceğim. Ve bu sonuncu ilmeği örerken yanındaki tersi de alıp ikisini kesiyorum. Bu aşamada bakın aradaki ters ilmeklerimiz bitti hanımlar. Şimdi burada artık tersimiz yok. Hemen ikinci modeli yapacağız. Bir ters, önünde de bir düz ilmek var. Bir düz ilmeği tersin önüne getirip kesiyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ajurumu yapacağım. İpimi şişime doladım. 7 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar ipimi şişime doladım. 3 ilmek düz öreceğim. Ve sonuncu ilmeğimi örerken yanındaki tersi de alıyorum. İkisini kestim. İkinci modeli de yaptık hanımlar. Aralardaki ters ilmeklerimiz bu sıramızda bitti. Tekrardan sonuncu modelimi yapacağım. Bir ters, bir düz ilmek var. Düzü tersin önüne getirip ikisini kestim. 1, 2, 3 ilmek düz ördükten sonra ajurumu yaptım. 7 düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar artırmamı yaptım. Yani ajurumu. 3 ilmek düz örüyorum. Ve bu sonuncu düz örerken yanındaki tersi de aldım. İkisini sola doğru kestim. Kalan 3 ilmeğim haroşa. Ön yüzde 7. sırayı yaptık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde modelde 8. sıramız. Yani sonuncu sıramız bu. Modelimiz tamamlanıyor artık. Kenardan sonra ikinci ve üçüncü haroşamı ördüm. Bu defa aralarda hanımlar örecek düz ilmek yok. İlmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Son 3 haroşa ilmeğe kadar. Bakın hepsini ters örüyorum. Bu şekilde. Modelimiz tamamlandı. Ters örmeye devam ediyorum ta ki son 3 haroşama kadar. Son 3 haroşama geldim. Bunları da düz olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın ilk modelimizi tamamladık. Hemen ilk model biter bitmez ikinci modele başlıyoruz hanımlar. İkinci modeli yapacağız. Bakın şu ikinci bilek kısmında 2 adet modelimiz var. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinci modelde aynı şekil kuruluyor. Hanımlar 8 sıradan oluşan modelimizi ilk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekil yapıyoruz hanımlar. Aynı sıralamaları takip edeceğiz. Şimdi kafanız karışmasın diye modelin birinci sırasını yeniden gösteriyorum. Kenar ilmeğimden sonra ikinci ve üçüncü haroşamı düz ördüm. Modelin birinci sırasında ne yapmıştık? 3 haroşadan sonra 3 ilmek ters örmüştük. 1, 2, 3. Ardından öndeki 2 ilmeği alıp sağa doğru kesim yaptık. İkinciyi ilkinin önüne getirip ikisini kesiyorum. Yanına 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Artırdım. Bir düz ördüm. Artırdım. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. Ve öndeki 2 ilmeği bu defa birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yapıyoruz. Bu şekilde. Model aralarında 6'şer ilmek tersimiz vardı. 1, 2, 3. 4. 5 ve 6 ilmek tersimi ördüm. Şimdi aynı şekilde ikinci modeli yapacağız. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. İkinciyi ilkinin önüne bırakıp ikisini kestim. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Artırdım. Bir düz ördüm. Artırdım. 1, 2, 3 düz örüyorum ve öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Tekrar model arası için 6 tane ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5
ve bir tane daha ters ördüm, 6. Üçüncü modeli yapacağız yine. İlk modelin birinci sırasında yaptığımız işlemle aynı hanımlar, gördüğünüz üzere. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinciyi ilk ilmeğin önüne getirip ikisini kestim. 3 tane düz örüyorum. Artırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar artırdım. 3 tane düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Hemen yanına 3 tane ters öreceğim. Ve kalan 3 haroşa ilmeğimiz düz olarak örülüyor. Böylece ikinci modelin de birinci sırasını yaptık hanımlar. Şimdi ilk modelle kafanız karışmasın diye bu ilk sırayı gösterdim. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde ikinci ajurlarımızı yapacağız. Bu şekilde toplam 8 sıradan oluşan modeli tamamlayacağız. Bu aşamada kafası karışacak olan varsa da, hani modele bakarak yapamıyorum diyenler varsa da, videoyu geri alarak bu ilk modelin sıralamalarını takip ederek aynı şekilde ikinci modeli de yapabilirsiniz. Şimdi modelin birinci sırasını yaptık. İkinci sırasından itibaren videoyu geri alarak modeli tamamlayabilirsiniz hanımlar. Zaten bilek bölümüne toplamda 2 tane model yaptık. Şimdi 8 sıradan oluşan bu modelimizi tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ikinci modelimi de tamamladım, geldim. En son arka yüzde ikinci modelin 8. yani sonuncu sırasını yaptım. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimizi ayıracağız hanımlar. Misinalı şiş kullanabilirsiniz dediğim, videonun başında uyarmıştım. Dediğim yer burası. Ben misinalı şiş kullanamadığım için, kullanmakta zorlandığım için normal böyle yedek şişlerle devam edeceğim. Öncelikle hanımlar, bu ilk kenara örmeden 20 adet ilmeği ayırıyorum. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani şöyle bir modele denk gelen ilmekleri ayırdık. Şimdi sol tarafa da 20 ilmek ayıracağız. Hanımlar, ortada 17 kalıyor. Fakat biz ortaya bir ilmek artıracağız. Birer ilmek yanlardan artıracağız. Ortada 19 ilmeğimiz olacak. Yapacağımız işlem şu. Öncelikle şu mavi ipimi bir düğüm atacak kadar bırakıp şöyle kesiyorum. Şimdi hanımlar, 20 ilmek örmeden buraya aldık. Bir diğer şişimi aldım. Bakın, buradan bir ilmek çıkaracağız. Hemen en son ördüğüm ilmeğin şu alt kısmına gidiyorum. Bakın, bir altına. Şuraya girerek buradan bir adet ilmek çıkaracağım. Orta modeli yapmaya devam edeceğiz. Bunu da kenar ilmeği olarak kullanacağız hanımlar. Bakın, buradan bir ilmek çıkarttım. Şimdi hanımlar, buradaki modelimizi aynı şekil kurmaya devam edeceğiz. Ortadaki modelimizi. Şöyle bakın. Ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda, bakın, ajurlu modelleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model yaptım toplam. İlk ikisini bu bilek tarafını yaparken örmüştük. 5 tanesini de bu ön bölüme yapacağız hanımlar. Şimdi bu ortadaki ilmeklerle ortadaki modeli devam ettireceğiz. Buradan bir ilmek çıkarttıktan sonra hanımlar, yanına modele aynen devam ediyorum. 3 tane ters öreceğim. Şu birinci tersim. Hemen birinci tersten sonra ipimi arkaya doğru aldım. Ucunu buraya düğümlüyorum. Şöyle düğümümü attım. Bu kenardan çıkarttığımız ilmek kenar ilmeği. Ondan sonra buraya 3 tane ters öreceğiz. Şu ikinci ters ilmeğim. Şu da üçüncü. Şimdi aynı şekilde modelimi kuracağım hanımlar. 3 ters ördükten sonra yine öndeki 2 ilmeği alıyorum. Modelde birinci sıramız. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip ikisini kestim. Yanına 1, 2, 3 tane düz ilmeğimi ördükten sonra artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırma, yani ajurumu yaptım. Yanına 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum ve öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına 3 tane ters öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi hanımlar, şu kenarda da 20 ilmek kaldı. Bakın, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Şimdi buradaki 20 ilmek kaldı. Bunu örmeyeceğiz, bekleteceğiz. Bu sol taraftaki 20 ilmeği de bekleteceğiz. Buralarda hanımlar, yedek şiş kullanmak istemiyorum diyenler varsa da bir tığ yardımıyla buradaki iplerin içinden ilmek geçirebilirler. Patiğimizin bu taban bölümünü yaparken tekrar şişe takabilirsiniz. Böyle de bir teknik uygulayabilirsiniz. En son 3 ters ördükten sonra hemen şurada bir ilmek çıkartmıştık. Burada da bakın, hemen şu öndeki ilmeğin alt kısmına girerek bir ilmek çıkartıyorum. Yanlardan çıkarttığımız birer ilmeği kenar ilmeği olarak kullanacağız. Şimdi geri dönüyorum.
Ortadaki 19 ilmek üzerinden modelimizi devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyim, ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bakın 3 ilmek düz ördüm. Aradaki 11 ilmeğim ters. Arka yüzde modelde hanımlar ikinci sıramız. Şimdi üçüncü modeli yapıyoruz toplam. İlk ikisini birlikte yapmıştık. Bu üçüncü modelimiz oluyor. Bakın aradaki ilmek 11 ilmeğimi ters ördüm. Hemen yanında 3 tane düz ilmeğim var. Düz ilmekleri düz örüyorum. Ön yüzde ters oluyor ve kenar ilmeğimi de ördükten sonra geri dönüyorum. Bakın. Şimdi ön yüzde modelde 3. sıradayız. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu defa buraya 2 ilmek ters ördüm. Şimdi bakın bir ters bir düz var. Bu düz ilmeği tersin önüne getiriyorum. İkisini kestim. Hanımlar yanına 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bakın ikinci ajurumu açtım. Ajur arasına bu defa 3 düz örüyorum. Tekrar ajurumu açtım. Yeniden 3 ilmek düz örüp öndeki 2 ilmeği keseceğim. Düz ve yanında bir ters var. İkisini bu defa sola doğru kestim. 2 ters ilmeğimi ördükten sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ön yüzde 3. sırayı tamamladık. Aynı işlemi tek model üzerinden devam ettiriyoruz. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. Yanında şöyle 2 tane düz ilmeğim var. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Arada bu defa 15 ilmek. 15 ilmeği ters örüyoruz. Arka yüzde modelin 4. sırası. Patiğimizin üst bölümünü yapıyoruz bu şekilde hanımlar. Ardından hemen yanında bakın ters ilmeklerim, düz ilmeklerim var. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bu düz ilmekleri de hanımlar bu şekilde kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 5. sıram. 3. ajuru yapacağız. Toplam 4 ajur oluyor. 8 sıradan oluşan model. Kenar ilmeğinden sonra bu defa bir tane ters ördüm. Şimdi bu düz ilmeği hemen sağındaki tersin önüne getirip ikisini kestim. Hanımlar yanına 1, 2, 3 ilmek ördüm. Ajurumu yapıyorum. Bu defa ajur arasına 5 ilmek düz öreceğim. 3, 4, 5. Tekrar ajurumu yapıyorum. Yanına 3 ilmek ördükten sonra öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Yanında bir ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıramızı yaptık. Arka yüzde 6. sıram. Kenar ilmeğimi aldım. Yanında bir ilmek düzüm var. Aradaki ilmeklerimi ters öreceğim. 8 sıradan oluşan modeli ön bölümde de tekrar ediyoruz. Ön bölüme sadece ortaya bir model oluşturuyoruz. İlmeklerimi ters ördüm. Bakın son 2 ilmek kaldı. Öndeki bir ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra geri döndüm. Tekrar ön yüzde modelde. Şimdi de 7. sıradayız hanımlar. Bakın 4. ajuru açacağız bu defa. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen burada bir ters ilmeğim var. Yanında da bir düz. Düz ilmeği tersin önüne getirip sağa doğru kesiyorum. 3 tane düz öreceğim. Ajurumu yapıyorum. 7 ilmek düz örüyorum ajur arasına. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan ajurumu yaptım. 3 ilmeğimi ördükten sonra bu öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ön yüzde 7. sırayı tamamladım. Şimdi geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sekizinci ve sonuncu sıramız. Böylece ön bölüme bir tane model yaptık. 2 modelde bilek kenarında vardı. 3 oldu. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bakın burada hanımlar 3 tane model oldu. Şimdi aynı şekilde 4. modeli başlatacağız. Kafanız karışmasın diye ilk sırasını yapalım. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra şu öndeki ilk model gibi yapacağız. Hemen yanına 3 ilmek ters öreceğim. Hemen ilmeğimi kaçırdım. Toplayayım ilmeğimi şurada. Buraya 3 ilmek, kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters örüyorum. 1. İlmeklerin yönü düzgün olmadığı için düzelterek örüyorum burada. Bu şekilde 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi sağa doğru kesim yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip ikisini kesiyorum. Yanına 1, 2, 3 düz ördüm. Şimdi ilk ajurumu yapacağım. Artırdım. Bir düz ördüm. Artırdım.
1, 2, 3 düz ördüm. Öndeki 2 ilmeği tekrar sola doğru kesiyorum. Hemen yanında 3 tane tersim var. Ve en son kenar ilmeğimi normal düz ördüm. Şimdi birlikte 1, 2, 3, 4. modeli geçtik. 4. modelin ilk sırasını yaptık. Aynı şekilde modeli devam ettireceğiz. Arka yüzde ördükten sonra ön yüzde diğer ikinci ajurlarımızı yapacağız derken her 8 sırada bir aynı modeli bu ön bölümde de tekrar edeceğiz hanımlar. Dediğim gibi ön bölüme toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model yapacağız. 3 modeli yaptık. 4.'yü başlattık. Hanımlar daha büyük yapmak isteyenler 40, 41 numara, 42 numara yapmak isteyenler ön bölüme 8 model yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler ön bölüme 6 model yapabilir. Yani buraya bir model eksiltebilir. 35, 36 numara yapmak isteyenler. Şimdi ölçülerimize göre hanımlar patiğimizin bu bölümünü toplam ben 7 tane yapacağım. Ön bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ben patiğimin bu bölümüne toplamda 7 modelimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi burun kesimine geçeceğiz hanımlar. En son 7. modelimin 8. sırasını arkada ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu ilk sırada hanımlar ilmekleri haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz öreceğim. Ben hemen hem arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımı yapıyorum. Ön yüzdeyim. Burada 19 ilmeğimiz var. 19 ilmeğimizi normal haroşa örüyoruz. Yani düz. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine buradaki 19 ilmeğimi haroşa öreceğim. Böylece 19 ilmek ile bir diş haroşa örmüş oluyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Kesimlerimize başlayacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte kesiyorum. İlk kesimimi sağ kenardan yaptım. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Burada da yine öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve sonuncu ilmeğimi ördüm. Kesimimizi yaptık. 2 ilmek eksildi. 17 ilmek kaldı. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa öreceğim. Arka yüzde kesim yapmıyoruz. Sadece ön yüzde kesimler yapıyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi normal haroşa örüyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi de son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 kaldı. Yine öndekini ikisini kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi de burada 15 ilmek kaldı. Bakın 5, 10, 15. Geri dönüyorum. Arka yüzde 15 ilmeğimi normal haroşa örüyorum. Kesim yapmıyoruz arkada. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde son kez kesimleri yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şimdi son 3 kalana kadar örüyorum. Son 3 ilmek. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. İkisini kestim ve sonuncu ilmeğimi örüyorum. Böylece hanımlar 13 ilmeğimiz kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde 13 ilmeğimi öreceğim. Hatta sayarak gidelim, emin olun bu sırada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve sonuncuyu da ördüm 13. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. 13 ilmek kalana kadar kesimi yaptık. Artık kesim yapmayacağız. Şöyle ipimi aradan çıkararak şu arkaya doğru aldım. Şimdi hanımlar şu yanlarda ilmeklerimiz vardı. Şişlerde 20'şer tane. Hemen şuradaki ipimi keseceğim. Artık patiğimizin kenarlarına başlayacağız. Model kurulumu yapmayacağız artık. Bu ipimi hani ilk başta şöyle ipimizi kesmiştik. Buraya ekliyorum. Patiğimizin kenarlarını yapacağız şimdi. Şöyle buraya düğümümü attım. Buralarda hanımlar artık model yok. Yanlardaki haroşalarımızı yapacağız. Yani şunları, şu bölümleri. Öncelikle bu ilk şişimde 20 ilmeğim vardı. Buradaki 20 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3 sayarak gidelim, emin olun. 4, 5,
6, ipin ucunda gizleyeyim düğümün ucunu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 ilmeğimi ördüm. Şimdi yanlardan ilmekler çıkaracağız hanımlar. Hemen bakın. V şeklinde kenar ilmek yerleri var. İlk yere girerek bakın buradan bir ilmek çıkarttım. Sırayla ikinci ilmeğimi çıkarttım. Bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz. Hanımlar bu bölümden toplamda 24 ilmek çıkaracağız. Bu şekilde bakın. Hani ben 24 ilmek çıkaracağım. Buraya 7 adet model yaptım. Toplamda şurada 7 modelimiz var. Siz buraya 8 yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden birkaç ilmek fazla olur. 24 değil de 28 olur mesela. Ya da benden bir model eksik yaptıysanız ilmek sayınız benden 3-4 ilmek eksik olabilir. 7 model yaptım ben buraya toplamda ve şu uca kadar, burun kısmına kadar 24 ilmek çıkaracağım. Şimdi burun kısmına kadar ilmeklerimizi bu şekil çıkaralım gelelim. Burun kısmına kadar 24 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burun bölümüne geldik. Buradaki 13 ilmeğimi normal öreceğim hanımlar. Şu birinci ilmeğim, şu 2. Burunda kestiğimiz ipimizin ucunu da buraya düğümleyeyim. Sökülmesin patiğimiz. Buradaki 13 ilmeğimizi öreceğiz. Burundaki. Şöyle devam ediyorum. Yine haroşaya devam edeceğiz buralarda. Bu ipimizin ucunu da yürüterek böyle gizleyelim. Bu şekilde ipin üzerinden atlatarak ucumuzu da gizlemiş oluyoruz böylece. Evet, bakın 13 ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer tarafa geçtik. Buradan da yine karşı tarafta olduğu gibi ilmekler çıkaracağız hanımlar. Hemen bir diğer şişime bakın. Misinalı şiş kullananlar aynı şişe ilmek çıkartmaya devam edebilir. İlk kenar ilmek yerine bakın şurada görünüyor. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyorum bu şekilde. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7. Bakın şurada 20 ilmek var şişte. Buraya kadar buradan da 24 ilmek çıkaracağım. Sizler şu kenardan kaç ilmek çıkarttıysanız bu kenardan da aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartın. Ardından buluşalım. Evet, buradan da 24 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şişimde kalan 20 ilmeğimi de yine aynı şişle öreceğim. Böylece ilmek çıkartma işlemini de tamamlamış oluyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bu şekilde tamamladık. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Haroşa örgü yapacağız. Yani ilmeklerimizi normal düz olarak örüyoruz. Böylece bir diş haroşa düşüyor. Bakın hepsini düz örüyorum. Bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum. Şöyle göstereyim. Ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde önce bu şişimizi, sonra burun kısmını, sonra da şu diğer şişteki ilmeklerimizi şu diğer kenara kadar düz yani haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın şu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Şu kenarımızda bir diş haroşamız oluştu. Burada hanımlar haroşalarımıza yine devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine şu an ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi normal düz öreceğim. Bu şekilde. Hanımlar bu şekilde yine diğer uca kadar öreceğiz. Yani şöyle göstereyim. Önce burayı, sonra burun kısmını, sonra diğer şişi. Buraya kadar öreceğiz. Ardından tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde tekrar düz öreceğiz. Böylece burada 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş haroşa derken şu yan bölümü bu şekilde oluşturacağız. Ben bu patiğimin şu kenarına toplamda 6 diş haroşa ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha büyük yapanlar 40-41 numara yapanlar burayı 8 diş haroşa da yapabilirler hanımlar. Hani haroşa sayısını 1-2 diş daha artırabilirsiniz. Ben 6 diş haroşa yaptım ve benim ipim de biraz kalın çıktı. 6 diş haroşa yeterli oldu. Şimdi bu bölümde toplamda 6 diş haroşam olana kadar tamamlayıp geliyorum hanımlar. Ardından birlikte tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin kenarını tamamladım geldim. Bakın burada 6 diş yani 6 sıra haroşam var. Şimdi tabanımızı örmeye başlayacağız. Burundan başlayarak. Öncelikle bu ilk şişimizdeyiz. Bakın ön yüzdeyiz. Burada benim 44 ilmeğim var. Sizin birkaç ilmek fazla ya da eksik olabilir. Ayak numarasına göre.
Öncelikle bu buruna kadar olan ilmeklerimizi öreceğiz. Yani burunda 13 ilmeğimiz vardı. Buruna kadar olan ilmeklerimizi örelim gelelim. Buruna kadar olan ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi burun kısmında 13 ilmek var. 13 ilmek ile yani burada tabanımızı öreceğiz. Burada 13 ilmeğimiz var hanımlar. İlk 12 ilmeği öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Şimdi ilmeklerimi örüyorum. 12 ilmeğimi öreceğim. Yani bu burun kısmında, bu şişimde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 12 ilmeği. Şu 12. ilmeğim, şu 13. yani sonuncu ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyoruz hanımlar. Kesimimizi yaptık. Geri dönüyoruz. Bu aşamada ipimiz hep karşıda oluyor ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapacağım. 12 ilmek öreceğim. Yani bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın son ilmeğim kaldı. Bunu örerken yan şişten de bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. 13 ilmek üzerinden taban bu şekilde örülüyor. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Yine bu burun kısmında son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bu sonuncu ilmeği örerken yan taraftan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm kesimimden sonra. Yine hanımlar ipim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. Aynı işlemi yapacağım. Tabanda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yani 12 ilmeğimi. Bu 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 13 ilmek üzerinden bu şekilde kesilecek. Biz bu kesme işlemini hanımlar sağ ve sol şişimizde son 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Yanlarda son 5'er ilmek kalana kadar. Bu şekilde tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar patiğimizin tabanını yaptım geldim 13 ilmek olarak. Şimdi tekrar kesimler yapacağız. Şimdi tabanda son 1 ilmek kalana kadar örüyorduk. Sonuncu da kesim yapıyorduk. Şimdi tabanda şurada son 2 kalana kadar öreceğiz bu defa. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın tabanımızda son 2 ilmeğimiz kaldı. 13 ilmek vardı. Yani ilk 11'ini ördük. Bu 2 ilmek ile hemen yandan da bir ilmek alıyorum. Üçünü birden kesiyorum. Bakın bu tarafta 4 ilmek kaldı. Şimdi geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın tabanımız belli. Şu tabanda yine son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği ve hemen yanındaki birini de alıyorum. 3 ilmeği birden kesiyorum. Bakın burada da 4 ilmek kaldı. Tekrar geri döndüm. Aynı işlemi yapacağız. Şu tabanda son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örüyoruz öncelikle. Bakın son 2 ilmek burada. 1 ilmek de yandan aldım. İkisini kesiyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Yine tabanda son 2 kalana kadar örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 2. Bu 2'yi ve hemen bu yanındaki bir ilmeği de alıyorum. Üçünü birden kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yanlarda 3'er ilmek kaldı. Tekrar ip karşıda, ilk ilmeğimi örmüyorum. Yine tabanda son 2 kalana kadar örüyoruz. Bakın son 2 ilmek burada. Yandan da bir ilmek alarak üçünü kestim. Yeniden geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmeği ve yanındaki bir ilmeği de alarak üçünü kestim. Geri dönüyorum. 2'şer ilmeğimiz kaldı kenarlarda. Yeniden şurada son 2 kalana kadar öreceğim. Son 2. Bakın bu 2 ilmeği ve yandan da bir ilmeği alarak üçünü kesiyorum. Burada son bir ilmek kaldı hanımlar. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra şu tabanda son 2 kalana kadar yine örüyoruz. Bu son 2'yi ve yanındaki bir ilmeği de alarak üçünü kestim. Tekrar geri döndüm. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı hanımlar. İlmek sayımız azaldı. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra burada son 2 kalana kadar ördüm. Bu son 2 ilmeği ve hemen yanındaki üçüncüyü de alarak kesimimi yaptım.
Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi aldıktan sonra ikinciyi de örüyorum. Bakın şuradaki son 2 ilmek ile yanda kalan bir ilmeği aldım. Üçünü birden kesiyorum. Hanımlar bakın bu topuk kısmında şöyle kapanma görüntüsü oluştu. Bu şekilde hanımlar. Şimdi burada yapacağım işlem şu. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birden kesiyorum. Şöyle. Burayı kapattık. Topuğumuz kapandı. Şimdi bu arka bölümü birleştireceğiz. Hanımlar dikişsiz tığlama tekniğiyle birleştirme işlemini yapacağım. İlmeğimi şöyle açtım. Bakın patiğimi şöyle çeviriyorum. Şöyle arkayı göstereyim. Bakın hanımlar burası dikişsiz tığlama tekniğiyle gayet düzgün, muntazam birleştirme yapılıyor. Şimdi ters çevirdim. Şöyle tığımı aldım. İlmeğimi tığıma takıyorum öncelikle. Şöyle. Hanımlar bakın buralarda kenar ilmek yerleri var. Hemen şurada ilmeğin 2 kanadına birden girdim. Karşıda da yine ilmeğin 2 kanadına birden girdim. Şöyle ikisinden birden ilmek çıkartıp sık iğne tekniğiyle birleştiriyorum. Karşılıklı olarak bakın kenar ilmek yerlerimiz var. Sırasıyla karşılıklı her iki kenar ilmek yerine de tığımız ile giriyoruz. İlmek çıkartıp tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Bu şekilde birleştirme işlemini yapıyoruz. Sık iğnemizi çok sıkı yapmayalım hanımlar. Topuk bölümü gergin durmasın. Esneklik payı olsun. Böyle karşılıklı kenar ilmek yerlerine girerek burayı birleştiriyoruz ve sık iğne tekniğiyle kapatıyoruz. Şöyle. Tekrar bir tane daha yapalım bakın. Karşıya da girdim. İlmek çıkartıp tığımdakileri topluyorum. Bu şekilde hanımlar şu uca gelene kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar birleştirme işlemini yaptım. Artık buraya 2 tane zincir çekip ipimizi keseceğim şöyle. Evet. Hemen iplerimizin uçlarını gizleyelim. Şöyle arka ilmek aralarına girerek bakın. Şöyle. Hatta hanımlar öyle zincir tekniğiyle düğüm yaparak da gizleyebiliriz. Böyle daha sıkı sağlamı olur. Şöyle gizliyoruz. Bot patiğimizi böylece tamamlamış olduk. Hatta çorap tarzı bile oldu diyebilirim. Bakın hemen çeviriyorum. Ön yüzünü. Bakın hanımlar topuğumuz şöyle. Gayet düzgün, şık, muntazam, hoş oldu. Evet, görüntü itibariyle model bu hanımlar. Çok şık, çok güzel bir duruşu var. Ben bir tam ipten başlamıştım. Bu kadar da ipim arttı. İp soranlar için cevabımız da böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Ayaktaki duruşuna da bakalım modelimizin. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu da hemen şöyle düzeltelim. Bakın şöyle taban kısmımız. Bakın üst bölümleri gayet lastik örgü olduğu için esnek, ayak çok rahat giriyor bu şekilde. Bakın önden duruşu modelimizin, diğer yandan duruşu. Topuğumuzu da şöyle göstereyim. Modelimiz bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.